Evet, iyi akşamlar değerli kıymetli izleyicilerimiz. Adnan Hocam, nasılsın, iyi misin? İyiyim, teşekkürler, iyi akşamlar. Ben iyiyim, siz nasılsınız? Vallahi iyiyim hocam. Hocam hangi tribündesin? Roma Olimpiyat Stadı'nda. Evet arkadaşlar, isim Jose Mourinho, dünya markası ve Jose Mourinho 27 kupa, yani 27 resmi kupa, ve 4 yıl üst üste teknik direktörlük 2011, 2009, 2004, 2023, 2011 Real Madrid, 2009 Inter, 2004 Chelsea, 2003 Porto, 2 Şampiyonlar Ligi, 2009-2010 sezonu Inter, 2003-2004 Porto, 3 İngiltere Premier Ligi, 2014-15 Chelsea, 2005-2006 yine Chelsea, 2004-2005 yine Chelsea, 2 Serie A, 2009-2010 Inter, 2008-2009 Inter, 1 UEFA Kupası, 97-98 Barcelona, 1 İspanya La Liga, 2011-2012 Real Madrid, 1 UEFA Kupası, 2003-2004 Porto, bir UEFA Avrupa Ligi, yine 2000, yani o dönemki isimleri farklı arkadaşlar. 2016-2017 Manchester United, bir UEFA Konferans Ligi, 2011-2022 Roma, bir UEFA Kupa Galipleri Kupası, 96-97 Barcelona, bir İngiltere Kupası, 2006-2007 Chelsea, bir İspanya Kupası, 2010-2011 Real Madrid, bir İtalya Kupası, 2009-2010 Inter, 4 İngiltere Lig Kupası, 2016, 14, 2006, 2004 Chelsea, Manchester United'la, bir İspanya Süper Kupa yine Real Madrid'le 2012-2013, bir İtalya Süper Kupası 2008-2009 Inter'le, 2 İngiltere Süper Kupası, 2016-2017 Manchester United, 2005-2016 Chelsea, 2006 Chelsea, 2 Portekiz Lig Kupası, 2003-2004 Porto, 2002-2003 Porto yine. Bir Portekiz Kupası, 2002-2003 Porto. Bir Portekiz Süper Kupası, 2003-2004 yine Porto ile. Okurken bile yoruldum. Evet arkadaşlar, 27 kupa ile şu anda dünya tarihinde, yaşayanlar arasında dünya tarihinde en iyi teknik direktörlerden bir tanesini Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç Türkiye'ye getirdi ve bugün imzasını attırdı. Adnan Hocam, okurken bile yoruldum. Sözü sana bırakıyorum. Bir virgülle Pedro mesaj atmış. Hemen sağ olsun, teşekkür ediyoruz. Mourinho'ya çok sevindim takımım adına. Sizde de Erden Timur'a üzüldüm. Geçmiş olsun. Büyük camialar her zaman büyük insanlar çıkarır. Yola devam. Güzel rekabet geliyor bu sezon demiş. Pedro, çok teşekkür ediyoruz. Sağ olasın. Var olasın. Sizlere başarılar diliyorum. Adnan Hocam, söz senin, buyur hocam. Yani saydın kupa canavarı demedin, o cümleyi kullanmadın. Hocam, kupa Kupa, canavarı, aynen. evet. Tabii hayırlı uğurlu olsun Fenerbahçe camiasına. Yani iyi bir marka isim geldi. Yani Türk futbol adına e, güzel şeyler, sevindim. Çünkü diğer takımlar da şimdi bu seviyeler yükseltmenin derdinde gelecek. Mesela Beşiktaş şu anda Mourinho gelince hoca arayışlarını şimdi değişik bir noktaya getirdi. Şimdi normal görüştüğü hocaları bıraktı. Şimdi başka hoca arayışlarına, o da yani üst düzeyde birkaç hocayla görüşmeye başladı. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah iyi olur. Gelmesi bir şey değil. Gerçekten bizim Türk takımları, yani üç büyükler istediği her futbolcuyu, hocayı getirir Barış Hocam. İşte önemli olan faydalı olması. Yani Türkiye Ligi'nde faydalı olması. Yoksa Mourinho gibi çok kaliteli hocalar zamanında geldi.
Hitlik gibi bir futbol dehası geldi Türkiye'ye. Daha sayamadığım, şimdi aklıma gelmeyen çok futbol adamları geldi. Gerçekten çoğu başarısız olarak gitti. Hiçbir başarıları olmadı. İnşallah Mourinho, çünkü çok yüksek bir meblağ parayla geldi. Onu da söyleyeceğiz zaten. Çok büyük bir parayla geldi. Ben inşallah başarılı olmasını istiyorum. Ha, bu şimdi Mourinho Galatasaray'ın önünü kesmek için mi getirildi? Ben de şimdi şeytanın avukatlığını yapıyorum. Acaba Avrupa Şampiyonası için mi getirildi? Yani sadece Galatasaray'ın önüne geçmek için mi, ya da yılda 2 maç Fenerbahçe Galatasaray'ı yenmek için mi? Yoksa Avrupa Şampiyonası için mi? Sadece Türkiye Ligi için gelmişse çok lüks, aşırı pahalı bir transfer. Ama Avrupa Şampiyonası'nı, Şampiyonlar Ligi'ni düşünüyorum, en az yarı final diye düşünüyorum diyorsa, tamam, okey, hiç şeyi yok. Ama sadece Galatasaray'ın başarısını durdurmak için, çünkü Galatasaray gerçekten arayı aştı. Galatasaray oturmuş bir kadrosu var. Hocasıyla, futbolcularla. Bunu birkaç futbolcuyla da zaten değineceğiz. E, Önümüzdeki yılda da zaten birinci şampiyonluğun adayı. İşte bu Mourinho'nun getirilme amacını ben merak ederim bir Galatasaraylı olarak. Yani Galatasaray'ın önüne geçmek Hocam için, sen derin Galatasaraylısın. Sen tabii, her şeyin derinini, incesini sık eleyip dokuyan birisin. tabii canım. Olaya bak, çok ters yerden baktın. Evet, Ters yerden evet, girdin hocam. Yani evet, birçok Galatasaray'ın aklında olmayan bir konuya değindin yani şu anda. evet. Yani bence birinci şık, yani Galatasaray'ın önüne geçilmek için yapılmış bir transfer diye görüyorum. Fenerbahçe'nin şu anda gerçekten, hangi yöneticisine sorarsan sor, zaten Ali Koç'tan başka yönetici yok. Aziz Yıldırım'dan da başka yönetici yok. Onlar hep birer birinci adamlar yani. Diğerler hep isim olarak yazılmış insanlar. Ben Galatasaray'ın önüne geçmek için, çünkü Galatasaray'ın başarıları gerçekten azımsanacak bir başarı değil. Avrupa Şampiyonası'nı hiç düşünmediklerine inanıyorum, bak, bir Galatasaraylı olarak. Sadece Galatasaray'ın başarısının önüne geçilmek için Mourinho getirildi. Üstelik şampiyonluk şu anda hiç Galatasaray'ın şampiyonluğundan bahsedilmiyor. Bak, basında, orada burada Tabii. işte Mourinho geldi diye. Bunlar gerçekten bilinçli yapılan şeyler. Ha, ben ülkem adına şöyle paralar boşa gitmesin isterim. Çok büyük bir para anlaşması var. Onun detaylarını sen de söylersin. Evet. İnşallah ben inşallah Avrupa'da başarılı oluyorum. Yani Türkiye Ligi için çok lüks bir hoca, bak söyleyeyim. Ha, bunu da ilerleyen dakikalarda söyleriz. Mourinho eski Mourinho mu? Mourinho'ya istediği kadro verilecek mi? İstediği transferler yapacak mı? Şu anda istemediği bir sürü futbolcu var Fenerbahçe'de oynayan. İşte bunların gönderilmesi, tazminatlar ödenmesi, yani Mourinho'ya verilen şu rakam değil. Gönderilecek futbolculara verecek paraları da ekleyeceksin Mourinho'nun maliyetine. Hocam zaten başlığımızda, Tabii. kapak He. başlığımızdaki ince detay oydu. Yani Jose Evet. Mourinho'nun maliyeti yardımcılarıyla beraber vergiler falan dahil sadece 45 milyon euro değil hocam. Jose Evet, evet. Mourinho'nun maliyeti Fenerbahçe'ye en az 100 milyon euro civarında bir maliyeti olacak. Bunu şimdi Evet. birazdan detaylarıyla anlatacağız. Hocam Aziz Yıldırım Mourinho'ya şunu söyledi. Dedi ki Fenerbahçe'nin senin de Fenerbahçe'ye ihtiyacın var. 9 yıldır Mourinho'nun şampiyonluğu yok. 10 yıldır da Fenerbahçe'nin şampiyonluğu yok. Yani dolayısıyla her iki taraf da başarıya susamış, aç bir şekilde şu anda bileniyorlar. Fakat şimdi sadece isimler üzerinden futbolu yorumlayacak olursak her zaman bu doğru nokta olmaz yani. Biz kimler geldi, kimler geçti Tabii. hocam bu Tabii. ülkeden, Tabii. ne isimler geldi, ne isimler geçti. Bak Türk futbolu Avrupa'daki futbol sistemi gibi değil hocam. Kaldı Değil. ki kaldı ki Mourinho'nun karşısında oynayacak bütün futbolcular Fenerbahçe'yi yenmek, hatta Mourinho'yu yenmek için oynayacak. Şimdi Evet. atladıkları bir ince detay var. Mourinho'ya karşı oynarken bir futbolcu, bir oyuncu sahada Mourinho'yu yenmek için oynayacak. İşte Mourinho'yu yenen takımda ben de varım
demek için daha fazla motive olacak yani bu sefer. Mourinho ismi Fenerbahçe camiası için çok pozitif bir isim oldu. Fakat rakipleri için de bir o kadar pozitif bir isim oldu. Daha motive olacak şimdi rakipler. Şimdi mesela şöyle düşün hocam. Bir yerli oyuncu. Mesela Bodrumspor çıktı bugün lige. Örnek veriyorum. Eyüpspor Tebrik, lige çıktı. tebrik ediyoruz Bodrumspor'u da bu arada. Bodrumspor'u da tebrik Tabii. ediyoruz. Önümüzdeki sezon Süper Lig'de başarılar diliyoruz. Fakat onların da işleri zor. Onu başka bir Tabii. başlıkta alırız hocam. Tabii. Yani yine değerlendiririz. Çünkü stat, tesis falan filan. Gerçi başkan Opet, yani biraz da hadi değineyim biraz. Bodrum'un sahibi Opet'in sahiplerinden. Yönetim kurulunda da Ali Koç Evet. var hocam yine. Orada da ayrı bir detay var. Onu da Hı, ilerleyen dönemde yine tabii. göstereceğiz, anlatacağız izleyicilerimize, takipçilerimize. Ben şunu demek istiyorum. Eyüpspor'dan bir yerli oyuncu bugün Fenerbahçe ile oynasa daha farklı bir motivasyonla sahaya çıkacak. Mourinho evet başarı isteyecek. E, isimler üzerine kurulu bir takım, evet, ama karşısındaki takımda yine bir o kadar aç ve motive çıkacak hocam. Şimdi tabii ben şimdi transferlere, onlara bunlara falan değiniriz ama şöyle de bir durum var. E, Fenerbahçe'de statta imza atılan, ben Roberto Carlos'u hatırlıyorum. Arkasından Van Persie'yi hatırlıyorum. Bir de işte unuttuğum varsa izleyicilerimiz de tabii mesajlarıyla o anlamda destek verebilirler. Teknik direktör olarak da stadyumda imza attırılan Jose Mourinho bugün imza atıldı. Hocam nasıl bir atmosfer vardı? Biraz böyle hani şimdi ister istemez dünyada şu anda her ne kadar bizler tabii Galatasaray taraftarları olarak e, Jose Mourinho falan fark etmez desek de ses getirdi yani. Şimdi oturup Tabii, tabii. izlettiriyor adam yani hani Tabii. nihayetinde. Sen neler hissettin hocam? Yani neler düşündün? Atmosfer veya senin ince aklının ucundaki ince detaylar neler bizim atladığımız hocam? Hocam şimdi Avrupa basınında da gündem oldu zaten. Dünya Evet basında hocam. da. Yani Mourinho bir isimdir, markadır zaten. Bunu kimse şey yapamaz. Ama Evet. dediğin gibi 9 yıldır bir şampiyonluğu yok ve çok kısa dönemler geçirdi gittikleri takımlarda. Yani fazla uzun süre kalmıyor. Ee, O başkanlarla ve az futbolcularla, bak, lider tipli topçularla anlaşamayan bir hoca. Evet hocam. Yani Evet. anlaşamayan bir hoca. Bugünkü atmosfere gelince tabii havalı. Özel jetle geldi, helikopterle geldi. Kadıköy'ün üzerinde, Fenerbahçe Stadı'nın üzerinde gezdirildi. İşte o tekne gezisi falan yaptırılacak. İşte onlar rutin Şovlar şeyler. yapıldı. Tabii, tabii, onlar yapılır. Ondan sonra statta yapılması normal. Yani ben de böyle bir hocanın getirildiğinde bir statta yapılmasını taraftarıyım zaten. Yani kapalı bir Evet. yerde, küçük bir salonda olmaz, yakışmaz yani. Ben ince detaylar şöyle yakalıyorum. Şimdi bizim Türk'le Avrupa, sen Avrupa'da yaşıyorsun. Bizim Evet. Türklerle Avrupalıların arasında çok fark var. Yani siyah beyaz gibi. Çünkü bu türlü egosu çok yüksek bir insan Mourinho. Yani çok egolu bir insan. Bugünkü bak yürüyüşünden, tavrından, helikopterde ayak ayağın üstüne atışı bile, yani bak, hep egodur. Sanki Ali Koç, Acun Ilıcalı bunun yardımcı hocası havasındaydı. Farkında mısınız siz? Hocam normal ya. Şimdi yani Jose Tamam da Mourinho hocam, ismi yani şöyle söyleyeyim, kulübün üstüne çıktı şu anda ya. hocam işte Kulübün olmaz. üstünde bir isim. İşte ya olmaz Kulübün, tabii. ha, Tabii ki kulüp, olmaz. Ama ben Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın üstünde kimseyi tanımıyorum kardeşim. Kim tabii olursa tabii olsun tabii. bu, bak. Tabii 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 Bak, tabii. bunu önce bir kendimize bunu hakkı gösterelim. Artı ya, Avrupa'da çalıştığı, kavga ettiği başkanların hangisinin karşısında ego yapabiliyordu? Hiç kimse de yapamaz. Yani Evet. ben bu egolarını Türkiye'de kulüp başkanlar, özellikle mesela Aziz Yıldırım gelse, Ali Koç olsa, bunlar bu egoyu kaldırabilecek mi? Bak, ben en büyük şeyim ne? Mourinho'nun gelmesinde bir sıkıntı yok.
Mourinho'nun başarılı olup olmaması, yani başkanla ve az topçularla anlaşıp anlaşamaması benim kaygım. Yoksa onun haricinde bir sorun yok. Parası var, parasını yatırdı, getirdi. Onlarda bir problem yok. Ya benim Bugün sıkıntım çok yüksek egolu bir adam yani. Bugün Fenerbahçe taraftarına bir kez daha narkozu vurdular hocam. Derin bir Evet, hayal dünyasında uykuya vurdular, verdiler hocam. Fenerbahçe evet. taraftarını bir kez daha Maalesef, hocam. maalesef. Maalesef böyle. Yani şu anda Fenerbahçe taraftarı narkozlu bir şekilde derin uykuda uyumaya başladı hocam. Ve artık satılan bütün hayalleri orada rüyalarında görmeye başladılar hocam. Yine Evet, maalesef bu böyle oldu. Yani Fenerbahçe e, Avrupa'da ismini başarılarıyla değil de en sonunda getirdiği hocayla daha fazla konuşturmaya başladı. sansasyon Ee, transferlerle, evet. aynen hocam. Dolayısıyla şimdi Avrupa'da herhangi bir maçta, herhangi bir stada git. Orada de ki Türkiye'den geliyorum. Türkiye'den hangi takımı tanırsınız? Bildiğiniz takım var mı diye sor hocam. Söyleyecekleri tek ilk isim Galatasaray olacaktır Galatasaray'dır. hocam. Tabii canım, tabii tabii Yani tabii. Onda sıkıntı yok. hatta bak şöyle söyleyeyim, Fenerbahçe falan hani böyle üçlerde falan, yani ben onu da söyleyeyim Evet, yani. sıralamada, evet, doğru doğru Sıralamada doğru. üçlerde falan, Tabii yani üç tabii dörtlerde. Beşiktaş geliyor. Beşiktaş tarafta, yani Beşiktaş'ı bilenler daha fazla. O Barcelona dönemi falan filan. tabii. O hani o maçlarla ilgili falan. Onun dışında Fenerbahçe daha böyle üçlerde dörtlerde falan olur hocam. Hocam ama ne olursa olsun şöyle de bir gerçek var. UEFA'nın 4 resmi kupasını da alan tek adam hocam. Evet. Bunları nasıl aldı? Hangi oyun sistemleriyle aldı? Hangi oyuncularla aldı? Bunlar da tabii her zaman tartışmaya açık olacak. Neden tartışmaya açık olacak hocam? Şöyle, Jose Mourinho Pogba'yı Manchester United'a 105 milyon euroya getirtirdi hocam. Yani Jose Evet. Mourinho'nun transfer ettiği en pahalı oyunculardan bir tanesi Pogba'ydı. Ve daha sonra araları açıldı. Problem yaşadılar hocam. Lukaku'yu 84,7 milyon euroya yine Manchester United'a getirdi. Olmadı. Fred'i o dönemlerde Manchester United'a yine 59 milyon euroya getirdi. Matic vardı hocam. Evet. Matic'i 44,7 milyon euroya getirdi. Ondan sonra Shevchenko'yu hocam 43,88'e aldı. Şimdi ben hani rakamlarıyla okuyayım da. Mkhitaryan vardı hocam, hatırlarsın. Evet. 42 Biliyorum biliyorum. milyon 42 milyon euroya aldı hocam. Abraham, Tammy Abraham hocam 41 milyon euro. Ee, Drogba 35,5 milyon euro. Essien 38 milyon euro. Ondan sonra Costa 38 milyon euro, ki Costa'da hiçbir varlık gösteremedi. Eric Bailey hocam 38 milyon. Ondan sonra Willian 35,5 milyon euro. Hocam paraları görüyorsun değil mi? Yani sayıyorum Sen say paraları say. toplam. Ben bir Ben şeyler say söyleyeceğim. Evet Sen hocam, ben say. sayayım, isimler önemli çünkü. Luka Modric hocam 35 milyon euro. Lindelöf vardı, bilirsin, Manchester Evet. United'da 35 Evet. milyon euro hocam. Alexis Sanchez hocam yine hep de Manchester United'da, biliyor musun, ağırlıkta. Tabii. 34 Tabii. milyon, yani ne paralar harcatmış ya. Yani o Evet. Manchester United'a ne paralar harcatmış hocam. Di Maria Evet. 33 milyon. Fabregas hocam 33 milyon. Ondan sonra Giovanni Celso'ydu galiba, yanlış hatırlamıyorsam. 32 milyon civarı falan olması lazım. Ondan sonra Wright vardı, Phillips 31,5 milyon euro gibi gibi hocam. Yani şimdi Evet. yani bir sürü oyuncu var. Yani 30'un altında hocam oyuncu yok hocam. Yani adamın gittiği takımda transfer listesinde olup da getirdiği oyuncular 30'un altında değil. Şimdi Acaba hocam neden? Acaba neden? şimdi hocam acaba neden? Şimdi Hı. oralar senin şeyine giriyor. Evet. Senin Acaba neden?
profesyonel alanına giriyor. Ben tahmin ediyorum ama senin ağzından birebir nedenlerini duymak istiyoruz hocam. Bütün izleyicilerimiz de neden bunun bu şekilde olduğunu, neden kapak görselimizde veya açıklamamızda Jose Mourinho'nun işte yardımcıları, işte vergiler falan filan hepsi dahil 45 milyon euro değil de 100 milyon euro olduğunu, ki ben o kapağı atarken minimum rakamı verdim hocam. Yani hani insanlar, bizim insanımız şey vardır, rakamı duyunca yok yani daha neler diyen insanlar var. Biliyorsunuz bahislerle ilgili söylediğimiz, yaptığımız videoda insanlar Abi, akılları almadı, hayalleri şaştı. Bahis oynamamış insanlar saçma sapan mesajlarla oraları doldurdular. Çok da ses getirdi. Yani demek istediğim şey hocam şu. E, Neden hep pahalı transfer hocam? Madem sistem, futbolun kitabını yazdı bu adam. Değil mi? Futbolun evet, kitabını yazdı Mourinho. Yazdı yani. Futbolun kitabını da yazdı yani. Hani evet. kitapçılara falan gidin, orada kitabını bulabilirsiniz. Madem kitabını yazdın, neden bu kadar pahalı oyuncularla kulüplere transfer yapmaları gibi şartlar koşuyorsun? Hocam bu iş senin işin. Buyur hocam. Söz sende hocam. Şimdi Mourinho nereli? Hangi ülkede Portekiz hocası? hocam. Portekiz hocam. Yo yo, mahsus soruyorum, cevap ver diye. Yani teyit He, için. Po- Yo, yo. Hocam Portekizli. ters köşe olmayalım da, yani bizim bu Yok. alem biliyorsun biraz ters köşe bir şey oldum bir anda. Evet Şimdi hocam, şi- Portekiz. şimdi bu Portekiz çetesi vardı. Hala devam ediyor. Beşiktaş'ı iflasın eşiğine getirmişlerdi, Aynen öyle hatırlıyorsanız. hocam. Heh, Hatırlıyoruz hocam tabii. Portekizliler gerçekten, ya bu birebir, ben Mourinho'yu Hmm. suçlamıyorum yani. Genelini söylüyorum futbol anlayışında. Gerçekten orada her türlü hilenin, dolabın döndüğü bir futbol şeyi var Portekiz'de. Yani dünyada, yani Portekizlerin dünyada yaptığı, işte menajerlerin, başkanlarının, teknik direktörlerinin neler yaptığını biliyoruz. Burada Jose Mourinho'nun yüksek, işte 30 milyon dediğin bir futbolcu bence 10 milyon etmeyen topçulardı. Bak o dönemlerde. Sen şimdi dediğin dönemde kaç yılın dönemlerde. Tabii tabii. Tabii Bir hocam tabii. tabii bir Willian dedin, ilk aldığında o futbolcu o paraya etmezdi zaten. Örnek diyorum yani. Şimdi hocam burada hep komisyonlar var işte. Yani ben şimdi direkt bodozlama giriyorum. Komisyon. Bu Sen hocaların anlat hocam, işleri, sen anlat. Evet. bu işlerin hep komisyon hocam. Bunlar büyük komisyonlar alırlar. Bunlar teknik direktör, yani futbol camiasında biz dedik ya, şike bahis falan dedik. Bunun kadar daha tehlikeli bir de işte bu komisyonculuk var. Evet Yani hocam. bu da dünya futbolunda çok dönen bir şey. Bu Portekiz bu işin lider ülkelerinden neredeyse. Yani Arjantin var, Brezilya var Hocam ama fabrika ya, Portekiz, futbolcu fabrikası orası yani. tabii Şimdi orada tabii, bir de şey imajı oluştu. Mesela evet, hani iyi genç oyuncular hep Portekiz'den çıkar. tabii tabii. Yani. Şimdi benim bu sene işte en fazla verilen bonservis ücreti 15 milyon euro, Cengiz Ünder'di değil mi? Evet hocam. Yani Türkiye Ligi'nde bu sene en fazla. Şimdi bu çıta yükseldi Mourinho'nun gelmesiyle hocam. Bir 25-30'u bulacak. Bak, bir futbolcunun bonservis ücreti, Hocam bir de artık bu yıllık maaş rakam, ücretleri de var. Bak yani onu asıl ona dikkat ona edilmesi gereken girmiyorum bak. Ona o yani, girmiyorum evet. bak. Tabii o 7-8-10 milyonu geçecek zaten yıllık ücretleri. Şu anda Icardi zaten 10 milyonu buluyor. 7 artı Evet. bonuslarla 10 milyonu Evet. buluyor. Şimdi bu bonservis çıtası bir 25-30 milyonu bulacak. Az önce sen 100 milyon diye ana şeyleri koydun. Bu zaten geçecek bu. Çünkü Mourinho istediği kadroyu isteyecek. Az önce saydın. Manchester zaten dünyada akıl ermeyecek bir takım hocam. Böyle futbolcular orada dayanamaz, gelir gider, bir futbolcu sıyrılamaz. Yani enteresan bir ülke. Yani dünyanın en enteresan bir takımı dersen bana Manchester'dır bak. Orada neyin döndüğü, ne yaptığı belli değil. Orada bir futbolcu eleme yeri var orası. Bir fabrika gibi yani,
Kimseyi öne çıkarmıyorlar, yıldızını parlatmıyorlar. Ha, onun içi de şu anda bizim transfer listemizde olan kaptanların adı neydi? Fernandez Ee, miydi? evet, evet, Portekizli. evet Bak hocam. onun ismi geçiyor. Yani çete başı, lideri diye ismi geçiyor. Manchester'daki futbolcuları harcayan diye onun ismi geçiyor. O da bir Portekizli bak. Bunlar hep hocam değişik şeylerdir o ülke. Fenerbahçe'yi korkarım gerçekten büyük transferler yaptırmaz ama gelmezdi zaten. Onun önüne bir bütçe kondu hocam. Sen 100 diyorsun da ben 150 milyon falan bir civarı bir bütçe Hocam ben konduğuna ben iyi niyetli hani en düşün en düşün. ben Tabii şimdi düşük dedim ki Fenerbahçeli izleyiciler falan çıkarsa şimdi buradan veya tabii sonradan falan tabii hani tabii. şey Görüş de alalım yapmasınlar böyle onlardan. Tabii görüş de tabii alalım. yani amma da uçuyorsunuz falan filan demesinler diye dibini söyledim ben hocam yani dip Hocam rakamı zaten söyledim yani. Tadiç'i, Ceko'yu falan istemiyor zaten bu. Gönderecekler. Şimdi bunlar sözleşmeli futbolcu hocam. Bunlar hep sözleşmeli futbolcuyu göndermek için ne yapacaksın? Tazminat. Sen şimdi bunlara takır takır sayı 7-8 topçuyu göndereceksin. Tazminatlarla göndereceksin. Tamam. Hocam şimdi Ferdi gibi falan şöyle para eden futbolcular değil bunlar. Evet. Şimdi şöyle mesela söylem şu. Kadromuzu hiçbir şekilde bozmadan üstüne ilave edeceğimiz şekliyle diyor. Ama hani bugün itibariyle zaten birkaç gündür o şekildeydi yani. Belliydi yani. Fakat şimdi hocam 3 tane tur geçmek için ikişerli maç yapacak. Evet. 6 maç. Tamam mı? Yani hocam şimdi eğer ki tabii oraya gelene kadar kampı var işte oyuncuları görecek, tanıyacak, edecek. Tabii. Şu an zaten Tabii. yardımcıları kasetlerden oradan buradan falan filan. Hani nerelerde eksik var falan onlar bakılıyor zaten. Şu anda inceleniyor. Ama hoca şimdi birinci antrenmana çıkacak, ikinci antrenman falan bir hafta sonra bir hazırlık maçı yapacak hocam. Ondan sonra e, bir hafta sonraki maçtan yani o ilk hazırlık maçından sonra ne olacak? Ee, Artık listeler yavaş yavaş çıkmaya başlayacak. Şimdi eğer ki Şampiyonlar Ligi'ne kalınırsa hocam asıl Fenerbahçe'yi sorun ve problem dağ gibi sorun orada karşılıyor olacak yani. Evet. Tabii canım Şampiyonlar Ligi şu anda bizim Yani takımlar bu sefer Şampiyonlar Ligi Şampiyonlar seviyesinde değil Ligi'ne zaten. Evet. uygun bir liste isteyecek yani. Tabii canım mecbur. Çünkü Şampiyonlar Ligi'ni kaldıramaz ki şu anda takım. Fenerbahçe takım şu anda girsin kaldıramaz ki. Evet. Şampiyonlar Ligi takımı değil zaten şu anki mevcut kadro. Baksana Yani Konfederasyon Kupası'nda gitti yani. hocam zaten bak Fenerbahçe'nin bu sezon 99 puan falan filan hani gerçekten çok iyi puan yakaladı. Ama eksiği oyuncularıyla eksiği yoktu yani. Evet. Oynatılış şekliyle problem sorunlar vardı yani. Bunu zaten sezon içerisindeki yayınlarımızda falan hepsinde anlattık yani. Hocam tamam Dolayısıyla da evet. tamam da Galatasaray'la arayı açmamak için yapıştırdılar onu da yanına. Bilmiyor musun ya? Fazla Tabii arayı açmadı. şimdi Yoksa Galatasaray bir 10-15 puan açardı bunlarla normal şartlarda tabii. bak. Öyle Şimdi ya. hocam mesela Ceko Tabii. gitmek istiyordu, kalacak. Evet. Yani ama Evet. hoca isteyecek mi? Şimdi Hoca hocanın oyun istemiyor hocam. sistemi Ceko istemiyor istemiyor. hoca. Bir Kesin çalışın istemiyor evet. bir istemiyor. Evet. Batshuayi'nin bir yıllık opsiyonu vardı. Onu uzattılar mesela. Onu hiç şey Evet. yapmadılar yani. Direkt net o bir Evet. yıllık opsiyonunu da kullandılar yani. Hocam Çünkü sonra bu adam yani otobüs mü çekecek mesela? Hangi sistemle oynatacak yani? Sistemi evet. de çok Türkiye Ligi'nde otobüs yani burada da mı otobüs çekecek yani Türkiye Ligi'nde? Şimdi üçlü defans oynarsa dedin ya başta yazdın özelliğini. Evet. Ferdi Kadıoğlu olmazsa onu oynatamaz. Ferdi şu anda uygun bir futbolcu orada. Üçlü Evet oynatmaya. hocam. Ama Hocam sen Ferdi'yi buyur çok ben şey yapıyorum. Evet. Bir şeye Ferdi'yi çok bakacağım ben. ciddi isteyen kulüpler var. Eğer astronomik bir rakam verirseler yani Ferdi'nin kalmasını istiyor hoca ama astronomik bir rakam görürse Ferdi'yi satar Fenerbahçe. Çünkü Fenerbahçe bu bütçenin altından kalkamaz. Futbolcu satması lazım. Gerçekten elindeki e, para edecek futbolcunun başında Ferdi Kadıoğlu var zaten.
Bunun yani bir 20, 25, 30 civarını gördüğü an verecek yani. Çünkü bütçe de lazım. Şu anda tamam da paran var da yarın UEFA'nın kriteri var. Futbolcu satmadan sen transfer yapamayacaksın. Tamam, sponsorlar diyorsun, o diyorsun, bu diyorsun, iş adamları diyorsun ama sen futbolcu satmadan futbolcu alamayacaksın. Tabii Yani tabii, böyle onun bir UEFA'da bir şeyi var tabii hocam. Bir tabii var var tabii. dengesi var yani. Onu gözden kaçmaz yani. Evet. Pedro demiş ki geniş kadro kurmalıyız. Hem biz hem siz demiş, mutlaka demiş. Evet, %100 aynen artık aynen aynen. Avrupa'da başarı lazım demiş. Evet, artık yani başarıları Avrupa'da da yakalamamız lazım. Ya en azından Avrupa kupalarında bir çeyrek finali görmemiz lazım. Yani grup aşamalarını falan geçip yapabiliyorsak, başarılabiliyorsa Ya da bir çeyrek final olması lazım Ya yani. Barış'ım, ben şöyle bir görüntü istiyorum. Nasıl Vakıfbank voleybolda, Vakıfbank'ta diğer takımımız beraber final oynuyorlar. Ben Türkiye Evet. Ligi'nde de Fenerbahçe Galatasaray'ın Avrupa Şampiyonası'nda final oynasın istiyorum. Türkiye Ligi için Evet. birbirini yemesinler. Türkiye Ligi sadece bir araçtır Şampiyonlar Ligi'ne gitmek için. Amaç, bak, araçtır Türkiye. Amaç Avrupa olacak, o Pedro arkadaşım dediği gibi. Yani biz küçük şeylerle uğraşmamamız lazım. Türkiye dediği gibi birinci de ikinci de Şampiyonlar Ligi ön elemelerine giriyor. Biri birinci olacak, birisi ikinci olacak. İyi olduğu zaman elemeler takır takır geçer zaten. Ama Hocam amaç işte şöyle orada, Şöyle bir orası. şey var. Şimdi mevcut şu anki Şampiyonlar Ligi formatında dörderli 8 gruba bölünmüş şekilde Tabii 32 takım değişti. yarışıyordu hocam. Tabii. Şimdi bu grup aşamaları 2024-2025 sezonu itibariyle değişiyor hocam. Şampiyonlar Ligi aşaması olarak değişecek hocam. Bu 36 kulüp olacak burada. 36 kulübün tamamı tek lig üzerinden gidecek. Eskiden takımlar grup formatında 3 evinde 3 de deplasman olarak olmak üzere 6 maç oynuyordu. Ee, Yeni format uyarınca takımlar yeni lig aşamasında 8 maç oynayacak hocam. 8 maç oynayacaklar, evet. 8 maç oynayacaklar. Bunun dördünü, yani yarısı evinde yarısı deplasmanda Tabii tabii. olacak. Ee, Tabii. Yani işte bu nasıl belirleneceğiyle ilgili 8 rakip nasıl belirlenecek falan kura çekimiyle falan belirlenecek. Bunlar da zaten malum, orada herhangi bir değişiklik yok hocam. Yani format da değişti. Evet. Dolayısıyla bunun da bir şeyi var. Yani şimdi ilk formatta nasıl bir sistem, nasıl bir transfer bütçeleri, bunlar hep böyle artık merak konusu hocam. Tabii bunu ince şeyini yapmışlardır mutlaka. Detaylarını Bu falan formatla Barış Hocam, konuşmuşlardır yani. takımların geliri de iki misli yükseldi. Bu formatla beraber. Takımların gelirleri de yükselecek. Evet. Şimdi Gizmo demiş ki UEFA'nın oyuncu satmadan oyuncu alamazsın uygulaması yok. O 2 yıl öncesine kadardı. Onun olması için tekrar soruşturma açılması gerekiyor. Yani sınırlama yok demiş. Şöyle var, belirli bir sınırlama var yani, Var var, sınır var. başıboş değil yani. Yok yok, var. Evet. Şöyle ne demiş? Apo Arabistan'a gidiyor. Korkarım Galatasaray kadrosu dağılacak. Bu yeni yabancı kuralı çok zarar verecek demiş. Ee, Dostoyevski de böyle bir yorum yapmış. Sağ olsun, teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar, yeni izleyicilerimiz aramıza katılıyor. Sağ olsunlar, teşekkür ediyoruz. Bir beğeni, bir de aboneliğiniz yoksa alırız. Bizler de motive oluruz. Teşekkür ediyoruz. Sizlerle beraber burada yayınlardayız. Hocam, eklemek istediğin, söylemek istediğin bir şey var mı? Yani ben inşallah iyi olur. Ben Avrupa'da inşallah başarılı olur. Mourinho gerçekten ismine yakışan bir hocalığını gösterir. Ona göre fazla bütçeyi Fenerbahçe'ye fazla zarar vermeden transfer yaptırır. Yani ben hocam isimlerden yana değilim. Faydalı futbolcudan yanayım ben her zaman. Yani ne öyle Evet. isimli adamlar geldi bize ayağına top değmeden gitti. Ne öyle isimsiz futbolcular geldi milyon dolarlara sattık. Onun için fazla böyle pahalı transferden ziyade faydalı. Ben kardeşim en az 30-35 maç oynayacak futbolcu istiyorum. Ben direkt böyle oynayacak, sakatlanmayacak, fazla böyle mızmızlanmayacak.
Böyle futbolcular alınması lazım. Alıyorsun, yıldız diyorsun, veriyorsun 20-30 milyon euro. Adam yılda 10 maç zor oynuyor. 15 maç Şimdi zor hocam oynuyor. ben sana Olmaz soruyorum ya. şimdi. Hocam ben sana soruyorum. Sen Lukaku'sun. Örnek veriyorum. Yani olmayayım da örnek olarak veriyorum. Ben de Mert Hakan yandaşım. Şimdi sen geldin Lukaku'sun. Senle biz sarıldık, öpüştük falan. Sana başladım ben ense kol hareketlerine bilmem neye. Laubali laubali hareketler. İşte sürekli tribünlere oynamalar. Dışarıda onu hareketler falan. Sen de görüyorsun hep bunları. Tamam Evet, mı? Sen de diyorsun ki sonra ya diyorsun bu lan hiç kimse de bir şey demiyor. Yani ne yönetimden bir şey diye. Yönetim önüne alıyor katıyor seni. Beni daha tabii, doğrusu. Ne tabii. yapıyor? Tribünlerde gezdiriyor işte ne demiş? Komutan diyor işte kahramanımız diyor örnek veriyorum. Sen de diyorsun ki lan diyorsun demek ki burada işler böyle dönüyor. Tabii. O zaman sen de bu sefer evriliyorsun hocam. Sen de Zaten değişmeye Barış Hocam, başlıyorsun. Barış Hocam çok iyi topçular geldi. Bizim bu yerli futbolcuların yüzünden bozulan çok futbolcu olmuştur. Ayak uydurmuştur yani. Adam Avrupalı adam geliyor, bizimkilere ayak uyduruyor. Gece kulüplerinde, hele İstanbul'un gecelerinde, bilmem nerelerde, orada, burada. Çünkü bizim yerli futbolcu bozuyor bunlar abiciğim. Bunlar uyuyorlar yani. Ha iyi şey almış, iyi ailesi olan futbolcular dayanabiliyor buna gibi. Ya şimdi şöyle mesela şöyle bir anı var hatırlıyorum. Kimdi? Fenerbahçe'de Kayt hocam. Kayt. Bir Kayt. Kayıt. Ha, Evet. tabii canım işte. Hocam şimdi ilk antrenmana çıktı. Tamam mı? İlk antrenmanına çıktı Aykut Kocaman dönemi. Ya öyle bir leş yani lakaytlı kimse ciddiye almıyor antrenmanları bilmem ne falan filan. Dirk Kuyt'ın ilk çıktığı gün bir tempo yükseldi hocam. Bir tempo Evet, yükseldi. Herkes evet. böyle şey moduna girdi yani. İşte hani şimdi tempoyu görünce şimdi bir de Dirk Kuyt gibi bir isim gelmiş. O zaman dönemin iyi isimlerinden bir tanesi yani. Tabii, Daha sonra tabii. işte Dirk Kuyt, Aykut Hoca'ya falan soruyorlar işte ya hocam işte sen hani antrenmanların havası falan filan değişti mi? Ne diyorsun falan filan. O da yani şunu söyledi orada yani diyor ki e, bu tip oyuncular antrenmanların da kalitesini arttırır, Tabii ortamın da canım, havasını tabii, tabii. değiştirir. Tabii, tabii, Ondan tabii. sonra uzun yıllar biliyorsun Dirk Kuyt'ın ne kadar karakter gösterdiğini, ne kadar iyi bir futbolcu olduğunu falan hepimiz yaşadık. Yani hani Galatasaray Hocam camiasında zaten da bu böyle tip oyuncular futbolcular çok fazla gelmesini gelmiştir istiyoruz. He. zaten hocam. Heh, Evet. çok fazla geldi. Evet. Yani Ama şimdi hani bu mesela sezon bu Heh, sezon baktık mesela. Hocam çok özür diliyorum. Bu evet. sezon baktık. Yok yok. Tamam. Trabzon'daki olaylara bakıyorsun. Ondan sonra işte Rams Park'taki olaylara bakıyorsun. Hep baş aktörler aynı. Bir tane Aynı. yerli, arkasında 3-4 tane yabancı. Onlar da ayak uydurdu. Onlar da ona ayak uyduruyor ondan sonra. Tabii. Böyle olmaz Kayıt, hocam. o- kayıt olsa onu yapmazlardı. Kayıt hepsini durdururdu bak. Hocam Kayt, Heh, Kayt gibi karakterli bir heh, oyuncu. Yani hani heh. takımı benimsemiş bir oyuncu. Kaptanlık yapan bir Tabii. oyuncu. Lider Bunu hocam. asla Lider yaptır. bunlar. Lider hocam Bunlar işte. lider. Heh, Lider bunlar. liderlik yani şöyle formada şuradan yani şeyi göstermekle olmuyor. Armayı Değil. göstermekle olmuyor. Bir tek Yok sen canım. Fenerli değilsin yani. Bir tek sen Herhalde sevmiyorsun canım. Fenerbahçe'yi yani. Herhalde canım Yani Allah. o yüzden şimdi dönelim Mourinho meselesine hocam. Şimdi Mourinho'nun disiplinini ne kadar antrenman yaptığını falan filan bunları artık yani hani bunu özel belirtmeye gerek yok. Herkes biliyor zaten yani antrenman sistemi. Ha büyük yıldız isimlerle problem yaşadığını da biliyoruz yani. Bunu da biliyoruz. Ha bunu Evet. önümüzdeki süreç dönem gösterecek. Hocam ben tekrar söylüyorum. Ben diyorum ki izleyicilerimiz de biraz geldiler. Şu anda Fenerbahçe camiasına narkozu vurdular hocam. Derin bir uykuya yattı şu anda Fenerbahçe taraftarı ve önlerine koyulacak her türlü hayali şu anda narkozlu şekilde görmeye başladılar hocam. Tamam mı? Evet. Yani ve ben şunu söyleyeyim sana hocam. Ali Koç Aziz Yıldırım'a büyük bir çalım atarak tabi orada işte alabilirsin alamazsın bilmem ne diyalog kontak onlar ayrı mesele. Ali Koç'un önüne geçip Jose Mourinho'yu getirdi.
Ama ben şunu iddia ediyorum. Buraya da yazılsın bu. Zaten kayıtta duracak burada. Gün gelecek. Jose Mourinho da Ali Koç'u gönderecek hocam. Zaten beraber giderler olmadığı zaman. Beraber gidecekler. İşte yani beraber geldiler, beraber şimdi daha henüz seçim meçim var. Büyük bir ihtimalle Ali Koç kazanacak. Hadi ben Ali Koç'un burada olduğunu, yani yineden başkan olduğunu söylüyorum. Düşünüyorum. Ali Koç Mourinho'yu getirdi ama çok sürmez. Mourinho da Ali Koç'u gönderir diyorum. Barış Hocam, şunu şöyle diyeyim. Yani ben şöyle hislerimi söylüyorum. Birkaç sene içinde, birkaç sene sonra ya da içinde yani ya Aykut Hoca ya Ersun Hoca geri Fener'in başına gelecek. Ya başka yol yok ya. Yok Yani yok. Yani yine evet. Tabii evlatlara yerlere dönülecek. Evet. hocam Vefa Beşiktaş'taki gibi aynı dönemi başlar mı diyorsun sen Fenerbahçe'de? Vallahi mecbur başlayacak. Çünkü çıtanın şu anda en yükseğini yaptı. Fenerbahçe çıtayı yükseltti. Eğer şimdi bunda da başarılı olmazsa yapacak bir çıta kalmadı ki. Ne yapacak? Geri öz evlatlara dönecek. İşte Aykut Hoca ya da Ersun Hoca ya da geri İsmail Kartal. Peki Ali Bunlara Koç'tan geri sonraki dönülecek. başkan Acun Ilıcalı'nın olma ihtimali yok mu hocam? Acun Ilıcalı bu seviyelere düşer mi? Hocam zaten bak bu gidişat ben geçenki yayınlarda da hep söyledim. Bu gidişat sanki bir bilinç var gibi. Fenerbahçe'nin borcu 12 trilyon deniyor. Ali Koç diyor. Aziz Yıldırım diyor ki kardeşim 18 trilyon diyor. Bak borcu. Şimdi takım gitgide borçlanıyor. Takım gitgide borçlanıyor. Yani burada tamam herkes savurgan. Ali Koç diyor. Ali Koç cebinden kuruş harcamaz hocam. Kimse hikaye okumasın. Yok Hiç yok. kimse bir kuruş yedirmez. Acun da yedirmez, o da yedirmez. Fenerbahçe'nin borcu olmuş o 18 katrilyon mu trilyon mu işte sen söyle yani. Bu paralara da aklımız ermez oldu. Şimdi bu sene daha da artacak. Bak bu sene daha da artacak. Bu gidişat gerçekten zaten bizim Türk takımları iflas etmiş hocam. Yani normal bir şirket olsaydı şimdi devlet desteği olmasaydı bu vergiler işte bankaların yönetimi inan hepsi kilidi vuracaktı. Hepsi iflasın eşiğinde. Benim korkum sanki Fener'i bunlar ya biz kurtarırız biz alırız diye herhalde satın alacaklar. Hocam şöyle diyorsun Başkan dedin yani. ya yani sahibi olacak Evet. bunlar. Yani Fener'in içinde, Fenerbahçe'nin içerisinde bir yapı var. Evet, Borçlandırıp evet, Fenerbahçe'yi satın evet, aynı yapı yani evet, sümen altından evet, kulübü tekrar geri satın alacak. Kendi bünyene yani evet. o kendileri satın alacak diyorsun. Aynen, İddian bu aynen şekilde evet. hocam. Evet, Hocam evet. bakacağız, göreceğiz. Ya göreceğiz. Evet, her şeyin hayırlısı ama gidişatta şey değil yani, iyi değil yani. Hocam şimdi Jose Mourinho ile beraber Aziz Yıldırım şunu söylüyordu. Mesela artık çocuklar Galatasaraylı olmasın, çocuklar biraz da yeni nesillerden Fenerbahçeliler falan olsun dedi. Fakat şimdi bu nasıl olur bu işler? Yani yeni nesil nasıl takım tutar? İşte ya ikonik isimler olur, büyük isimler olur. Ya da işte ne bileyim sürekli işte Icardi gibi gol atar. İşte bir şarkı yapar. Her yaptığı gündem olur falan. Böyle çocuklar kendi aralarında bunu konuşur falan. Ne olur? Bir kişi üzerinden Icardi üzerinden Galatasaraylı olur mesela. Peki hocam Evet. sen şunu düşünüyor musun? Şimdi bundan sonraki nesil yani en azından önümüzdeki bundan sonraki nesil Mourinho dünya markası geldi. Fenerbahçeli olacak mı hocam? Hocam, teknik direktörle hiçbir yeni nesil o takımın taraftarı olmaz. Ben görmedim, duymadım. Öyle bir şey yok. Yeni nesil ne ister biliyor musun? Yeni nesil nedir? Yeni nesil son 10-15 yılına, kendi gençliğine, çocukluğuna damga vurmuş, Avrupa'da başarılı olmuş, arka arkaya şampiyon olmuş, yıldız futbolcular, işte takıma aidiyet duygusu e, bağlı olan işte Icardi gibi, Mertens gibi, geçmişte Hacı gibi, Drogba gibi, Snyder gibi bunlar geliyor ama bunlar dediğin gibi e, kaliteli insan önce bunlar yani insan. Ondan sonra bu gençler bunları gördük süre o takımın taraftarı olur. Bir günde, üç Evet. günde, bir senede olmaz.
Yani Mourinho gelip burada 10 sene, burada 5 sene kalacak diye bir kaidesi yok. Ama Galatasaray e, nesli, bu gençliği, Z kuşağını ya da Y kuşağını yakaladığı şey Avrupa başarıları. Gerçekten Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oynamış, çeyrek finaller oynamış, arka arkaya şampiyon olmuş ve her sene gol kralı çıkaran bir takım olmuş. Her sene bak Galatasaray gol kralı çıkardı. Bunlar hep gençleri yakalayan şeylerdir. Yani bu bir futbolcuyla iki futbolcuyla olmaz. Bu genel bir bütündür yani. Yani bir hocayla, yani bir teknik direktör, dünyanın en iyi hocasını getir. Ya geldi de zaten Türkiye'ye. O Tabii zaman tabii. zamanı Hidik gibi hoca dünyanın en iyi hocasıydı. Adamı ne yaptılar? Havluyla sardılar, kafasına kaçırdılar yani. Aynen öyle hocam. Yani ben bu çok uzun süreç bir isteyen. Hocam Aziz Yıldırım bile benim torunum Galatasaraylı, Icardi hastası diyor yani. Icardi hastası diyor. Bu kolay bir şey değil. Bu Icardi'nin gelmesiyle değil. Bu Galatasaray'ın yaptığı doğrularla kaynaklanan şeyler. Evet. Anladın mı? Üstüne Bunlar koya da koya, üstüne tabii koya tabii koya. tabii. Bunlar da çilektir üstüne, yani çilek dediğimiz deyimler gibi yani. Bu da işte tuttuğu zaman böyle futbolcular tam böyle gençlik tutuyor. Aslında gençlik Galatasaray'ı tutuyor. Ne dedin sen, Avrupa'da Galatasaray dünyanın her yerinde birinci bak. Türkiye'den önce Galatasaray'ı biliyorlar. Yani Türkiye'den önce Galatasaray'ı biliyorlar. Fenerbahçe üçüncü, dördüncü sırada da yer almıyordur. Çünkü niye? Fenerbahçe'nin Avrupa'da bir başarısı yok. Yani neden yani nesil Fenerbahçe'yi tutmuyor? Ya yok. Sadece Fenerbahçe'nin siyaseti Galatasaray'ı yenmek. Yılda 2 maç ben yeneyim, başka bir hedefim yok. Ya kardeşim, böyle bir futbol anlayışı yok. Fenerbahçe'ye yakışmaz bu. Böyle bir anlayış olamaz. Ben de diyorum ki Fenerbahçe her 2 maçı yensin yılda. Biz abi şampiyon olalım. Avrupa şampiyonu olalım. Avrupa'da yükseklere çıkalım. Gruplara kalalım. Böyle olsun, Fenerbahçe bizi 2 maçta yensin abicim. Tamam, verelim 6 puan onlara. Biz de hedefimiz bak, böyle bir Arsenal de takımız. Manchester City'yi yendi ama şampiyon Evet. Manchester City oldu. Dünya İşte hocam bak şimdi ha, dünya şimdi yani her zaman konuşulan kupayı alan adam tabii kulüp canım. kulübü konuşur. Bak dün Tabii. akşam herkes istedi. Hepimiz izledik. Neyi Evet. izledik? Şampiyonlar Ligi finalini izledik. Real Madrid Dortmund finalini izledik. Bak Evet. Dortmund eğer son vuruşlarda biraz daha becerikli olsaydı Çok gol kaçırdı. Çok gol kaçırdı. belki de şu anda bütün Evet. dünya Dortmund'u Evet. konuşuyor olacaktı. Evet. Ama şu Mucizesini. anda Dortmund'un evet şu an mucizesini. final oynayan bir Dortmund'u kimse konuşmuyor hocam. Evet. Herkes Real Madrid'i konuşuyor ve Bitti, o oyuncularını kadar. konuşuyor. O kadar işte. Şampiyon Avrupa'da Yani abi. Avrupa'da. ligde de Galatasaray'ın yaptığı şey oydu zaten. Yani bu sezon şampiyon bitirerek konuşulan tek takım Galatasaray oldu. Yani Ya Barış hocam. Fenerbahçe'nin başarısı, tek başarısı kendi camiası içerisinde, kendi taraftarının içerisinde tarihinde yakalamış olduğu en fazla puanı aldı yani. Onun Barış, dışında bir şey yok yani. Barış hocam, ben 2000 yılından bu yana işte yeni nesil dedik ya, işte yeni nesil Galatasaray yenmediği Avrupa takımı kalmadı. Bak, yenmediği, dize getirmediği Avrupa takımı kalmadı. UEFA'da birinci sıraya çıkmış bir takım Galatasaray. UEFA'da birinciliği görmüş bir takım. Düşün yani. Şimdi Evet bunlar hocam. bunlar e, tabii yani nesil bunlara bakacak. Evet. Hocam Nesil şöyle neye bak? yapalım. Transferlere de bir geçelim. Can Keleş hocam. Sonra yayınımızı yavaş yavaş Dur, bir kapatırız. saniye, bir saniye, bir saniye. Tamam hocam. Tamam hocam. Can Keleş arkadaşlar Karagümrük'te biliyorsunuz kiralık olarak oynadı. Avusturya'da Evet. oynuyor. Evet, Avusturya'dan şimdi Fenerbahçe'ye gitme olasılığı var. Görüşmeler başladı. Görüşmelerdeki aşamada %80 oranına falan geldi. Yani %80 oranında sağ kanat oyuncusu Can Keleş'le yerli rotasyon arkadaşlar. Şimdi Mourinho Tabii. konuşuyoruz bilmem ne diyeceksiniz ki ya Can Keleş ne ayak ne alaka diyeceksiniz ama
Öyle değil. Yerli rotasyonu da lazım. Dolayısıyla yedek kaldığında problem yapmayacak falan filan. Bunlar Bunlar lazım. Ha yönetim şimdi transferi hocam. Bunlar yönetim aynen. transferleri. Aynen Evet. aynen. Ya şimdi arkadaşlar şöyle biz yayınlarda şimdi transferleri falan ele alacağız. Konuşuyoruz. Bazıları herkesin konuştuğu isimler falan. Bazıları da kimsenin bilmediği henüz e, piyasaya düşmemiş isimler. Ama şöyle bir durum var. Şimdi Galatasaray takımı şu anda hani eğer kıyas yapacak olursak Fener ve Beşiktaş'a göre daha önde. Niye? Listesi hazır. Kadrosu hazır. Sadece sağ beke Eklemeler yapacak. Eklemeler sağ yapacak. beke sağ beke oyuncu alacak. 8-10 numara alacak. Bir de Icardi'den arkasında problem yapmayacak, sorun çıkarmayacak bir forvet alacak. Bir tane de Evet. yerli Muslera'nın arkasına kaleci alacak. Yani problem yapmayan şekliyle. Dolayısıyla Galatasaray'daki durumda bu şekilde. Şimdi Can Keleş dedik. Şöyle bir durum var. Legia Varşova'da Rozelek var hocam. Şimdi bu isim de gündemde. Bu isim de santraforda oynuyor ama tabii şimdi Mourinho bunlarla falan oynar oynamaz işte Hı. falan. Yani biraz da hocam şöyle bir durum var. Menajerler bu dönemlerde biliyorsun az önce Tabii konuştun, tabii. söyledin Tabii. yani. Şişirme haberlerle işte piyasaya gazetecilere onlara bunlara falan filan Tabii. para karşılığında kendi oyuncularını pazarlamaya çalışırlar ama Rozelek'le falan filan Fenerbahçe Jose Mourinho yabancı statüsünde yani kontenjanında falan çalışmaz yani. Onlarla iş yapmaz yani. Dolayısıyla Evet. şöyle devam edeyim. Standart Dij'de yine yerli rotasyonundan Cihan Çanak var hocam. Sol kanat oyuncusu. Bununla da temasa geçti Fenerbahçe yetkilileri. Zaten görüşüyorlardı. Hocam bununla da şöyle %50 oranda falan bir yaklaştılar. Bakalım ilerleyen günlerde. Ben özellikle yabancıların daha henüz erken olduğunu ama yerli Tabii. transferlerde işin bitebileceğini düşünüyorum. Bir de önümüzde hocam şöyle bir durum var. Avrupa Şampiyonası Avrupa var. Şampiyonası var. Tabii Hocam onu şimdi bekliyorlar. Avrupa Evet. şimdi onu bekliyor da şimdi öyle isimler var ki konuşulan. Şimdi o isimler konuşulan isimlerin çoğu milli hepsi. Şimdi sen Avrupa Şampiyonası'ndan önce bu oyuncularla anlaşıp imza attıramazsan eğer iyi bir seri yakalarlarsa Avrupa Şampiyonası sonrası imza yani maliyetler açısından 2, 3, 5 neyse yani anlatabiliyor muyum? Yani daha da fazla artacaktır. Dolayısıyla buna da önem veriyordur. Ama ben bir de şöyle düşünüyorum. Galatasaray'ın birçok anlaşmayı yaptığını hatta şöyle söyleyeyim Varan hadi biraz da Galatasaray'a geçeyim. Karmalıyım daha doğrusu şu anda. Çünkü izleyicilerimizin arasında Fenerli, Galatasaraylı işte Beşiktaşlılar var mı bilmiyorum ama Beşiktaşlılar biraz zayıf herhalde bizim yayınımızda, kanalımızda. Şöyle söyleyeyim. Varan var hocam. Varan'la büyük bir ihtimalle Galatasaray şu anda yani %60 civarında falan anlaşmayı yaptılar. Evet. Ufak tefek pürüzler falan var. Onları görüşüyorlar. Çok büyük bir aksilik olmazsa Varan önümüzdeki sezon Galatasaray'da oynayabilir. Hani bunları söylerken bu arada arkadaşlar yanlış da anlaşılmasın. Hani net şu an mevcut bilgiler değil. Sadece aldığımız ufak tefek duyumlar diyeyim ben size. Onun dışında hocam bir de İlkay Gündoğan meselesi var hocam. İlkay Gündoğan Fenerbahçe'de ilgilendi, yokladı ama İlkay Gündoğan Fenerbahçe'ye hayır dedi. Yani hani Mourinho geldi işte Fenerbahçeliler biraz şey yaptılar işte Mourinho geldi işte gelir falan filan ama öyle bir şey yok. İlkay Gündoğan çocukluk aşkı olan Galatasaray'a gelip Galatasaray'da oynamak istiyor. Ha şartlar ne ortamda olur, nasıl olur onu önümüzdeki süreçte göreceğiz. Ama iki tarafta anlaşmaya çok yakın onu söyleyeyim. Ya şöyle kayda değer mesajlar gelse okuyayım diyeceğim de bir bakalım. Lakin Apo gidecek, Kerem gidecek, Barış Alper gidecek, yerli kalmayacak Galatasaray kadrosu dağılıyor demiş. Ee, ya yani şöyle Galatasaray'da hiçbir şey olmaz. Galatasaray yani
gerekli şeyi yapıyordur. Listelemeyi Yerine yapıyordur. koyar ya. Aynı Yerine koyar. kalitede futbolcu koyar 1 tabii. milyon euro şampiyonluk kazancı için o 100 milyon euro harcamak ne kadar zekice abiler, merak ediyorum. Evet. Sadece bu parayla şöyle mesajı getireyim. Biraz mantıklı bir mesaj. Bakalım değerlendirebilirsek bunu da değerlendirelim. Abi merak ediyorum. Sadece bu para ile Avrupa'da kupa getirmesi lazım ki harcadığı para. Ya şimdi şöyle sadece Aynen, Avrupa aynen, kupa. aynen. Şimdi şöyle Fatih, olay bir de şöyle, işte bu işin sponsorları var, işte stat gelirleri var, yayın hakları var, o su var, bu su var. Yani sadece hani Forma satışları var. forma satışları var. Tabii. Şimdi mesela Mourinho ile ilgili çok büyük PR yaptı yani Fenerbahçe. Ciddi anlamda oradan bir gelir de bu saydığımız şeyler, özellikle forma falan hani olayına girerlerse, olursa oralardan büyük gelirler elde edecekler yani. Dolayısıyla hani biraz da o yandan bakmak lazım ya. Varan Tam Cenk Ergün transfer olur. İlkay buraya gelmez demiş. Gelir gelir. Gelir. Yani şöyle söyleyeyim. Biraz da şöyle bir pürüz var. Yıllık maaş oranlarıyla ilgili de kulüpler görüşüyorlar şu anda. Eğer yıllık maaş oranlarına biraz böyle indirime gidip falan şey olursa, bir durum olursa e, görüşmeler yapılıyor. Onu söyleyeyim ben sana. Yani görüşülüyor yani. Eee, Ya şimdi Galatasaray'ın sıfır borcu var, öbürleri borç batağında demiş. Kadir, şimdi deminden beri yazıyorsun. Sağ ol, teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığın için. Aradan şöyle çektim, bir tane sağlam bir mesajını okuyayım istedim. E, Hadi bunu okuyalım. Galatasaray'ın sıfır borcu var, öbürleri borç batağında demiş. Sen biraz herhalde Fenerbahçe'den yana gidiyorsun gibi geliyor bana. Sağ ol, yayınımıza katıldığın için teşekkür ediyorum. Arkadaşlar, seviyeli düzgün mesajlar olduğu sürece yayına getireceğim. Ee, Yani Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta hangi takım olursanız olun yani fark etmiyor. Mantıklı güzel şeyler çıkarırsanız yayına koyalım. Hep beraber değerlendirelim. Ben hocam devam ediyorum bu şekilde. Cihan Çanak dedik. Hocam görüşülüyor Cihan'la da. Cihan'daki meselede %50'lerde falan oran şu anda görüşmeler. Sanki Cihan'ı Beşiktaş da istiyor gibi biliyordum ben. Hocam He. var, Beşiktaş'ın da listesinde var. Evet. Şöyle Fener'e biraz daha yakın hocam. Yani e, Olabilir, olabilir. böyle bir durum var. Şimdi Mourinho'nun gelmesi falan tabii ister istemez herkesi heyecanlandırdı hocam. Hocam şimdi şöyle yani ismi koydum buraya. Yoklanıyor bu oyuncu. Yani yoklandı. Yoklama var. Ama anlaşabilir mi? Anlaşamaz mı? Henüz bununla ilgili net bir bilgim yok açıkçası. İsim var. Yoklandı. Durumu nedir? Durumu hakkında falan bilgiler alındı. Yaşlar 30. Hocam 32, 33, 31 buralarda yaş gruplarında olan dünyaca ünlü isimler şu an bütün özellikle Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş falan bu takımlarımızın radarlarında şu anda yani. Ha, yoklamalar çekiliyor. Durumu nedir? Menajerler aracılığıyla falan soruluyor, ediliyor. Ha, olur, olmaz. Dolayısıyla onu bilemiyorum yani. Evet, şöyle okuyalım. Bu sene çok değişik bir lig olacak. Şöyle Pedro'muz her zaman bizim şeydir, seviyelidir. Okuyalım. Bu sene çok değişik bir lig olacak. Beşiktaş, Trabzon'da işin içine girince gelirlerimiz yükselecek. Bu Mourinho ile inanın reklamın kötüsü olmaz. Tabii tabii yani orada Tabii canım, haklı tabii tabii. zaten. Orada şey yok yani. Eee Mourinho çıtayı yükseltti. Beşiktaş da şimdi hoca arama tekniğini değiştirdi. Yani Anlat havuzu hocam sen. değiştirdi. Anlat hocam. Anlat hocam. Ne var elinde bilgi onunla ilgili? Ben de bu arada Yani mesajlara şimdi bakayım. Beşiktaş da çünkü Mourinho'yu ciddi ciddi istedi. Görüştüğü yöneticilerden görüşenler oldu. Aslında Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a bir çalımı gibi de geldi bence. Çünkü Mourinho'yu Beşiktaş istiyordu. Yani ciddi isteyen Beşiktaş'tı. Öbürleri yani Aziz Yıldırım'la Ali Koç sadece seçim şeyi diye düşünüldü. Yani malzemesi diye düşünüldü. Şimdi Mourinho'nun Fenerbahçe'ye gelmesi Beşiktaş'ta şimdi hoca arayışını değiştirdi. Ha birkaç hoca var dünya yıldızlarından.
İşte bunlardan kimle görüşür, boşta olan kim var ya da o takımdan söküp alabilir mi? İşte bu seviyenin altında düşmemesi lazım. Çünkü Beşiktaş şu anda Fener ve Galatasaray'ın iki misli şey sarf etmesi lazım. Hem maddi açıdan hem de manevi açıdan. Çünkü çok geride kaldılar. Yani şu anda Beşiktaş'ın kadrosu yani bu iki takıma hiç yaklaşacak bir kadro değil. Hoca da şimdi seviyeyi yükseltti, çıtayı yükseltti Mourinho'yla. Beşiktaş bunun altında kalmaması lazım. Yoksa eğer altında kalırsa Trabzon'a Beşiktaş, Barış Hocam, e, Galatasaray'la Fener Dinliyorum. arayı çok açar yani. Çok açar. Yani bu senede kaçırsınlar Beşiktaş'ta Trabzon, Fener'le Galatasaray yakalaması mümkün değil. Onun için ne yapıp dünya yıldızlı bir hoca getirmesi lazım Beşiktaş'ın. Var düşünüyorlarmış zaten. Tam isim Var olarak var ben hocam şey var. yapmadım da ama kimlere gücü yeter, kimlere Yarın getirir? bilgi alırız Evet. hocam, merak etme. Tabii, Yarın tabii, telefonda tabii. gereken bilgiyi alırız. Şimdi şöyle Ha, bizi ben bir isim söyleyeyim Beşiktaş için. buyur E, hocam. Yani Zidane'a gitmişler galiba. Bilmiyorum diğerleri ne olur ne olur. Çünkü Zidane şu anda gelsin Mourinho'nun havasını alır bak. Alacak bir hoca. Zidane yani kötü bir hoca değil. Şu anda Mourinho ile attığı havayı Fenerbahçe Zidane'la Beşiktaş öne geçer. Hocam bak şimdi, madem Beşiktaş'ta biraz da yer verelim. Konu Evet. açıldı oradan. Şöyle Beşiktaş'ın da şimdi şampiyonluklar yaşamış köklü taraftarı, yoğun taraftarı olan Beşiktaş'ın da bu Doğru. sezon isimler getirmesi lazım. Yoksa ciddi anlamda yönetim büyük eleştiri alır. Çok kötü Tabii. olaylar da çıkabilir Beşiktaş'ta. Yani Beşiktaş taraftarının sabrı da kalmadı hocam. Yani başarısızlığa sabrı da kalmadı yani. Onu da görüyoruz, fark ediyoruz, hissediyoruz yani. Şimdi Feridun O, Kasapçı şöyle arkadaşlar, sizi Hollanda'dan takip ediyorum. Buradaki Hollandalı, Japon, Letonyalı arkadaşlar Mourinho konuşuyor. Türkiye'nin tanıtım yapıyor. Yayıncı kuruluş bir yıllık ücretini ödemesi gerekiyor. Ya zaten bunlar mutlaka ve mutlaka yayıncı kuruluşlarla falan böyle ortak bir tabii, görüş tabii, şeyleri var yani. tabii, Hani tabii. ne kadar olur, yüzde kaçı olur, olmaz, onları artık bilemiyoruz. Yani şimdi Acun Ilıcalı da işin içinde olunca şimdi ister istemez önümüzdeki sezonlarda falan böyle farklı bir şeyler çıkarmıştı. Acun'u biliyorsunuz yani şapkadan tavşanı çıkarabilecek kapasitede bir adam. Feridun Bey, Hollanda'ya da çevrenize, sağınıza, solunuza hepinize Selamlar. selamlar, saygılar. Tüm Avrupa'ya. Avrupa'nın birçok kentinden, şehrinden izleniyoruz. Geçenlerde Belçika'dan bir arkadaşımız yazdı. Belçika'ya, Viyana'ya, Avusturya'ya, Almanya'dan çok izleniyoruz. Hollanda'ya, Avrupa'nın birçok şehrinden, Amerika'dan Amerika'dan arkadaşlarımız var izliyor. izleyenlerimiz var. Aradılar beni, Aynen evet. öyle. Aynen öyle. Azerbaycan'dan çok izleniyoruz. Arkadaşlar, sevgi ve saygı çerçevesi içerisinde sportif kurallar diyeceğim de biraz sportif kurallar biraz bizim camiamızda falan artık unutuldu ama en azından saygı sevgi çerçevesi içerisinde her türlü herkese kapımız açık. Sıkıntı yok. Yorumlarınızı her türlü okuruz. Geçen yorumlarda en son yayınımızın bir tanesinde arkadaşım birisi güzel esprili bir şekilde gülerekten hafifte böyle cincon siz cinconlular falan filan. Güzel espriliydi. Okuduk mesajımızı falan. Ya bunlar olur, tatlı şeyler, güzel şeyler ama yok mesela şimdi var birkaç şimdi arkadaşlar yazıyorlar. Fenerbahçe arkadaşlar bugün de sağ olsunlar yayınımıza ilgi gösteriyorlar. Şimdi onları atlıyorum. Artık onları siz kendiniz e, okursunuz artık. Şöyle Mert ne demiş? Çalım değil şişirme yapıldı Mourinho. Gelmezdi zaten Beşiktaş'a, maliyeti yetmez demiş. Doğru, Evet. haklısın. Kesinlikle katılıyorum. Ee, Pedro'muz İskoçya'dan yazıyor. İskoçya'ya da selamlar Pedro. Sağ olasın. Teşekkür ediyoruz. Ee, Ya Kadir, eyvallah, peki, tamam. Şimdi söyleyecek çok şey var da neyse. Peki, tamam. Hocam, e, şimdi hemen şöyle hızlıca yine adı geçenleri en azından okuyayım.
ben bu transferin yani bu böyle biraz zor hocam bu iş. Ama ilerleyen dönemde göreceğiz. Yani şimdi Lewandowski ismi de çok gündeme çıktı. Gündemde Fenerbahçe'de. Ama hocam yıllık maaşları şimdi bak bonservisini falan Tabii. bir şekilde halledersin de yıllık istenilen maaşlar falan müthiş paralar hocam. Yani yıllık maaşları büyük rakamlar. Ha tamam belki sponsorlar bulursun bilmem ama yani nereye kadar yani anladın mı? Nereye kadar E, sponsor bulacaksın? Tabii. aynen. Bir de şöyle bir şey var. Şimdi bu isimler şu anda konuşulur ama Şampiyonlar Ligi'ne kalınamazsa hiçbiri konuşulmaz hocam. Evet. Şimdi Tabii. Fenerbahçe'nin şu an 3 tane maç yapacak. O maçların sonucunda eğer Şampiyonlar Ligi'ne kalamazsa bu isimlerin hiçbirisi konuşulmaz hocam. Mevcut kadroyla devam eder. Ha belki Mourinho iyi bir tane cukka indirebileceği transfer bulursa oradan onu getirir Evet. Fenerbahçe'ye. Ne yapar? Mourinho'nun maliyeti olur. Hadi bir iki transfer yaptı diyelim. Lig başlar. Transfer dönemi devam eder. 3-4 maçtan sonra gidişata göre 2 maç falan böyle berabere falan kaldı mı iş iyice o zaman hocam. Fener'de transfer şeyi o zaman paralar o zaman tam saçılır yani. O zaman Çünkü bak Fenerbahçe görsen ligi de çok erken açacak. Sezonu çok erken aynen açacak. öyle hocam. Tabii. Aynen öyle Tabii. hocam. Ee, biz sizsiz, siz bizsiz olmaz. Bunu unutmasın kimse Teşekkür demiş. ediyoruz. Eyvallah teşekkür ederiz. Lukaku geliyormuş. Doğru mu biliyorum diyor. Yani şöyle Lukaku ile ilgili mesele şu. Şimdi Mourinho'nun eski öğrencisi. Nereye gitse yanında götürdüğü bir oyuncu. Dolayısıyla ya şimdi mesela ekranda görüyorsunuz Lewandowski. Şimdi adı geçiyor ama Lewandowski Türkiye'ye gelmek istiyor mu bakalım yani. Bir de o var yani. Şimdi her oyuncu her yerde oynamaz. Adamın aile düzeni orada kurmuş. Adam 10 yıllık 20 yıllık kendisine bir hayat şeyi belirlemiş. Çizelgesi belirlemiş. Geleceğine dair, çocuklarına dair. Yani futbolcu sadece futbolcu değil ki. Eşi istiyor mu? Çocuklar isteyecek mi? Türkiye neresi abi? Yani anladın mı demek istediğim? Yani o Türkiye'deki yaşam standartı, olayları, işte durumu nasıl falan filan. Ha belki buralar aşılır. İşte telefon görüşmeleri falan filan onlar bunlar hadi bir şekilde aşılır ama yine de her oyuncu her ülkede oynamak istemiyor hocam. Ne kadar çok paralar Tabii akıtılsa da tabii. yani. Tabii. Ülke seçen Ee, çok futbolcu var. Ülke seçiyor. tabii canım yani şimdi ya lig Tabii. kalitesi, izlenilebilirliği mesela anlatabiliyor muyum? Bizim Bütün ligin bunların kalitesi hepsi gerçekten çok düşük bir kalitesiz bir ligimiz var. ya Gerçekten hocam farz edelim ki şimdi yani Galatasaray, Fenerbahçe, hadi Beşiktaş'ı, Trabzon'u da ekleyelim. 4 takım diyelim. başka Sıyrıldı yok. gitti. Başka yok Başka hocam yok. yani. Yok. Kimi ne? Yok. Şimdi ben mesela şeyi merak ediyorum. Şimdi Mourinho dünya markası diyoruz. Şimdi gidecek bilmem nerede. Tamam evet statlar falan iyi ama seyirci yok yani. Ha gelir Evet. mi? Ee, bilemiyoruz yani şu anında yani. Yani o Ya biz yüzden ne dedik işte denklemler biraz şey bizim yani. sıkıntımız o işte. Türkiye'de ya gerekirse federasyon beklemeyecek. Şu bölgeden şu takımı lige alıyorum diyecek yani. Böyle seçeneği de olacak yani. Ya hocam bak bir de Abi şöyle bir şey çünkü var. taraftar Herkesin lazım ya. herkesin atladığı bir şey var. Bak az önce ben ne Evet. dedim? Şimdi Mourinho'nun karşısında oynayacak futbolcu da Mourinho'yu yenebilmek adına daha fazla motive olacak. Şimdi Tabii. ben dünya markası bir hocaya kendini göstermek için şimdi birçok oyuncu biliyorsun yani farklı hocalar gördüğü zaman ne yapacak? Mourinho beni beğensin, görsün işte belki takıma alır ben de onunla çalışırım. Motivasyonu da oluşacak yani. Veya işte Tabii ne bileyim tabii. Mourinho yarın bir gün gitti. Şimdi Mourinho Real Madrid'i bir daha çalıştıramaz mı hocam? Yani böyle bir durum yok. Chelsea'yi çalıştıramaz mı? Manchester United'ı bir daha hiç çalıştırmayacak mı yani? Misal örnek veriyorum. İşte oradan ayrılışlarına bağlı. Çünkü hepsiyle şeyle Örnek veriyorum ayrıldı. He hocam. he Porto'ya mesela örnek. gitmeyecek, gidecek. Evet. Veya herhangi bir takım yani. İtalya'da olsun, orada burada olsun yani. Gittiğinde mesela listesi hazır mesela. Hangi yerli oyuncu var? Şu. İşte Türkiye'de hangi futbolcular var? Bakalım bakalım. Şunlar iyiydi, beğenmiştik falan filan. Bunu oyuncular da biliyor zaten farkında. Bir. Tabii. İkincisi şimdi statlarda Mourinho ismi geldiği zaman bilet fiyatları şu anda var ya bak şu an itibariyle bugün itibariyle bilet fiyatları
Çarpı 5 oldu hocam. Zaten Yani kombine özellik satışında falan Fenerbahçe'nin sıkıntı yok. ya Gerçekten onu taraftara demiyorum. bağlı Yani takımın. Evet, tabii. deplasman takımları için diyorum hocam. Tabii, tabii, Deplasmanda tabii. oynanacak maçları diyorum ben yani. Aynen öyle. Dolayısıyla işler evet inşallah Fenerbahçe camiasının düşündüğü gibi olur. Yani umarız tutarmaya diyorum ama zor, kolay değil arkadaşlar yani. Gerçekten zor yani. Öyle hemen olmuyor. Hemen olsaydı zaten Mourinho şu anda çürüğü sağlamı ayıracak ve ona göre liste oyuncusu verir. Bunları ister şu anda Lewandowski falan gelmez. Lukaku falan diyorlar da Mourinho istemez onu demiş. Galatasaray maçında Mourinho yönetimi oldu. Bizim oyuncular 10 kişi. Ya tamam Galatasaray maçında ya şimdi bak Galatasaray maçıyla ilgili de geçen yayınlarımızda bizim bahisle ilgili bir yayınımız oldu. Adnan Hocam orada çok önemli ciddi şeylere değindi. Galatasaray Fenerbahçe maçıyla ilgili olan yayınımızı da izlersen veya sosyal medya hesaplarımızda bütün hesaplarımızda var. Kısa videomuz var orada. Shorts videomuz var. Onu bir izlerseniz oradan ne demek istediğimizi de anlarsınız diyorum. Ben hemen şöyle yine adı geçen hani şöyle isimleri bir ekrana getireyim. Hocam Al Hilal'de oynayan Maximin şimdi bunun da adı geçiyor hocam sol kanat için. Ama hani ne olur? Durumu önümüzdeki günlerde nasıl gelişir? Ya bunlar şeyin listesi değil. Mourinho'nun listesi değil yani. Değil, değil tabii. Mourinho Bunlar daha listeyi Mourinho'nun vermedi listesi tabii. değil. Mourinho liste falan vermedi daha yani. Yok, yok, Bunlar daha sadece vermedi. şu anda işte menajerlerin işte ne bileyim kulüp içerisinde eee, birkaç kişinin piyasaya sunduğu isimler yani attığı isimler yani. Bunları önümüzdeki sezonlarda göreceğiz yani. Modric ismi mesela 38 yaşında Modric ismi gündeme geldi bugün. Bununla ilgili herhangi bir gelişme olacak mı? Önümüzdeki günlerde buna da bakacağız hep beraber. Charlotte. Hocam Charlotte ismi hani konuşuluyor. Yoklama falan tabii Aziz Yıldırım'ın da özellikle dile getirdiği isimlerden bir tanesi. Aziz Yıldırım eğer başkan falan olursa getirme ihtimali çok yüksek. Ama Ali Koç başkan olursa Charlotte Türkiye'ye gelir mi gelmez mi bilmiyorum. Charlotte'un Türkiye'de oynamak istemediğini hepimiz biliyoruz zaten. Yani Türkiye'de gelip tekrardan bir daha Türkiye'de bir kariyer yapmak istemediğini biliyoruz yani. Ama Gelmedi. Çok teklif edildi, çok gelmedi. teklif gitti hocam. Çok teklif gitti Evet. gelmedi. Kaldı ki Villarreal'de İspanya'da gol krallığı yaşamış bir oyuncu. Yani Abi oynuyor, dolayısıyla rahat oynuyor yani orada, evet. oynuyor. Şimdi şu anda oturmuş bir takım. Şimdi ben hani şahsen İspanya'da gol kralı olmuşum. Bozmam o düzeni yani. Hani paraya Hocam kalkıp da Real zaten hedefi kazanıyorsun Real parayı yani. hedefi Real Madrid hocam. Allah Allah. Real Madrid, Barcelona örnek Tabii veriyorum canım. yani. Hani Tabii. Villarreal de kötü takım değil ama belki de Villarreal'le bir Avrupa Kupası şampiyonluğu yaşamak örnek veriyorum yani. Şimdi Türkiye'ye gel sil baştan bilmem ne falan filan. Ee, yani e, bilmiyorum. Bakacağız. Bunların hepsini önümüzdeki süreçte, dönemde göreceğiz. Ya şimdi şöyle Abdülkerim'le ilgili şeyler geliyor. E, şu yayını şu şekilde alayım. İsimler bitti. Abdülkerim Arabistan'a gitmek için izin istemiş hocam galiba diyor. Şöyle söyleyeyim. Şimdi an itibariyle şu an hiçbir şey söylemeyeyim. Çünkü söyleyeceğim ağzımdan çıkacak bir kelime yanlış olabilir. Hani neticesinde burada biz de işin ciddiyetinin de farkında olmamız lazım. Hani sallamasyon program veya sallamasyon olaylarla değil de gerçekçi konularla sizin karşınıza çıkmamız gerekiyor. Bana müsaade edin. Yarın bu konuyla ilgili net bir bilgi alalım. Ondan sonra Abdülkerim meselesini konuşalım. Şu an itibariyle Pedro sorduğun soruya açıkçası cevap veremeyeceğim. Belki ajanslara falan işte ne bileyim sosyal medyada Hocam ben falan ona şöyle cevap vereyim. düşmüş Şöyle olan. Benim cevap bilgim vereyim. açıkçası ben öyle diyeyim hocam. Benim bir bilgim Ha, yok şu anda ama senin varsa hocam söyle. ben şöyle E, diyeyim. Galatasaray'a geçtiysek şöyle bir şeyler bahsedeyim. buyur Galatasaray hocam. Sen çünkü Galatasaray yakın hani Florya'ya yakın isimsin. Sen her zaman orada olan birisin yani. Buyur hocam. Galatasaray satacağı yani alacağı futbolcular Avrupa Şampiyonası'ndan önce almak istiyor. Nokta transferler. Satacağı elindeki futbolcular Avrupa Şampiyonası'ndan sonra satmak istiyor.
Yani o zamana kadar Galatasaray astronomik bir rakam görmediği müddetçe vermeyecek. Yani böyle bir karar aldı Galatasaray yönetimi. Barış Alper, Kerem, işte Abdülkadir Nelson gibi bu türlü futbolcular bir Avrupa şampiyonasını görecek. Ondan sonra işte takımın, milli takımın başarısına göre, işte bu oyuncuların parlamasına göre değer kaybedip etmeyeceğini o zaman görecekler. Ama milli takım orada başarılı olacağına güvenip inanıyor bizim yönetim. Satacağı futbolcuların tamamını e, turnuvadan sonraya bırakıyor. Yani öyle bir şey Yani aldılar karar. şöyle Evet. hocam, kararın da gerekçesi şu bu meselede, orada değer kazanabileceğini, çünkü kaliteli oyuncuları Tabii. var. Galatasaray'ın Tabii elindeki canım. yerli Tabii. oyuncular kaliteli oyuncular. Yani Evet. 2024'ü bekleyip çok, yani vazgeçemeyecekleri bir rakam çıkar. İşte 25, Ha, 30, 35'ler olur. falan, Olur. oraları görürlerse oyuncular, Galatasaray yönetimi de önünü açacak oyuncuların, e, Aynen. önünü kesmeyecek. Yani gitmelerine izin verecek. Aynen. Galatasaray cephesinden durum bu şekilde. Arkadaşlar, izliyorsunuz, biliyorum, farkındayım, görüyorum. Sağ olun, var olun, eksik olmayın. Bugün Fenerbahçe'yi konuştuk. Biraz Galatasaray'a değindik. Biraz ucundan Beşiktaş'a değindik. Haftada 3 gün 4 gün canlı yayına girmeye çalışıyoruz. Canlı yayın yapıyoruz. Yayınlarımızı zaten sosyal medya hesaplarımızda da paylaşıyoruz. Ne zaman olacağıyla ilgili. Tüm sosyal medya hesaplarında da varız arkadaşlar. Spor Türk Dijital ailesi olarak sosyal medyada da iyi bir şekilde ilerliyoruz. Umarız oralardan da bizleri takip edersiniz. Beğenmediyseniz henüz bir beğeninizi alırız. Abone olmayanlarınız varsa, abone olursa bizi de motive etmiş olursunuz. Bildirimlerinizi de açarsanız yayınlarımız ne zaman gerçekleşecek, ne zaman olacak, bunlarla ilgili de anında haberdar olursunuz. Arkadaşlar, sürçülisan ettiysek affola. Kendinize çok iyi bakın. Kalın sağlıcakla. Allah'a emanet olun. Adnan Hocam, siz demek İyi istediğiniz bir şey var mı? akşamlar. İyi akşamlar. Herkese iyi İyi akşamlar. akşamlar. Sağ olun, var olun. Going